Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine alan ve çizgi grafiklerini kullanarak görsel açıdan farklı bu dönemsel analiz grafiğini nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu sefer hazırlamış olduğum örnekte 12 aylık satış değerlerini kendinizin seçim yapacağı 3 aylık periyotlara göre görselleştirmeye çalıştım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için öncelikle formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. 3 aylık zaman dilimi içinde değişen değerleri görmek istiyorum burada. Şu an baktığımız 3. dönem. Ben buradan 1. döneme baktığımda 1. döneme gidiyor. Değişimi görüyorum. Sırasıyla bakalım. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bu alanı alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şuraya özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Şimdi bizim ilk yapmamız gereken buradaki 1 yıllık veriyi 3 aylık periyotlarda 4 dönem halinde getirebilecek formül yapmak olmalı. Bunu da adım adım yapacak olursak şu şekilde yapmalıyız. Şuraya geliyorum. Shift eşittir diyorum. Satır say. Şuradan başlatacağım saymaya. Bunu aşağı çektiriyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter. Şurayı B4'ü sabitliyorum. Şuradaki B5'i de B4 yapıyorum. Bunu aşağı çektirdiğim zaman şu anda bize şuradan satırı saymaya başlamış oldu. Ama benim istediğim bu değil. Benim istediğim şuradaki 3 döneme 1 yazması. Onu da şöyle yapacağım. Buraya bölü 3 diyorum. Aşağı doğru çektiriyorum. Şu anda bu 1'in altında, bu aynı şekilde 1'in üstünde, 2'nin altında, bu 2'nin üstünde, 3'ün altında şeklinde ilerliyor. Bunu da şu şekilde yapacağım. Şurayı eşitlemek için. Şuraya geliyorum. Yukarı yuvarla diyorum. Noktalı virgül 0 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Şu anda istediğim oldu. Ama benim asıl istediğim burada 1, 2 dönemlerin gelmesi değil de şuradaki değerlerin gelmesi. Bunu da şöyle yapacağım. Eğer diyorum şurası eşitse şuradaki değere sabitliyorum. Buradaki değer gelsin. Değilse boş gelsin. Evet, istediğim oldu. Şunu 3 yapalım. 2, 1. Burayı da seçmeli yapabilmek için veriye geliyorum. Şuradan veri doğrulama liste diyorum. Şuraya 1 noktalı virgül 2 noktalı virgül 3 noktalı virgül 4 diyorum. Tamam diyorum. Şimdi artık seçmeli. Verilerimizi hazırladık. Artık grafiğimizi yapmaya başlayabiliriz. Bunun için öncelikle bir boş bir alana tıklıyorum. Daha sonra buradan ekleye geliyorum. Çizgi grafiklerden şunu seçiyorum. Grafiğimi seçiyorum. Veri seç diyorum. Şu alan seçiliyken şunları seçiyorum. Tamam diyorum. Buradan grafik tasarımından şunu seçiyorum. Ben şunu seçeceğim. Buradan grafik başlığını kaldıralım. Şunu kaldıralım. Tabii eksenlerin tamamı değil. Sadece şunu sileceğiz. Aylar kalsın. Tekrar grafiğimi seçiyorum. Veri seç diyorum. Buradan da ekle. Şurayı siliyorum ve şu değerleri alıyorum. Şuradaki. Tamam diyorum. Sağ klik, grafik türünü değiştir diyorum. Şuraya gidiyorum. Birleşik de şunu tekrar şu çizgi grafiği seçiyorum. Bunda ise şu alan grafiğini seçiyorum. Alan grafiğimi seçiyorum. Veri serisini biçimlendir. Buradan dolgusunu düz dolgu diyeceğim ve kırmızı yapacağım. Şunu kapatıyorum. Şunu seçiyorum. Veri etiketlerini ekleyeceğim buradan. Bunları seçiyorum. Biraz kalın yapıyorum.
ve büyütüyorum. Grafiğimi biraz büyüteceğim. Şunları kalın yapıp büyüteceğim. Şuraya geliyorum. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldıracağım. Şunları beyaz yapacağım. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. Rastgele arada 1'den 100'e kadar aşağı kadar çektiriyorum bunu. Formüller şimdi hesapla. Bu birinci dönem. İkinci döneme geçelim. Üçüncü dönem. Dördüncü dönem. Burada şöyle bir detay vereyim. Üçüncü döneme gelelim ya da ikinci döneme. Burada bizim baktığımız aylar şurası. Nisan, Mayıs ve Haziran. Buradan başlamasının sebebi ise Mart'tan itibaren Nisan'a geçerken 0 değerinden 31 değerine kadar gelişini gösteriyor. Veya 85'ten sıfırlarına kadar alanı gösteriyor. Aslında bizim baktığımız alan şurası. Şu 3 aylık dönem. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.